Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir hasır çanta yapacağız. Bu sefer kendimiz için değil, çocuklarımız için yapacağız. Ünlü bir markada görmüş olduğum bir çantayı kendimce yorumlayarak çocuklarımız için kullanabileceğimiz güzel bir çanta haline getireceğim inşallah. Çift kat öreceğim için 2 yumak ipim var, kağıt ipim. 4 milimlik de tığım var. Çift kat yapacağım için ben 4 milimlik tığ kullanacağım. Eğer sizi zorlarsa 4,5 hatta 5 milimlik tığ bile kullanabilirsiniz. Şimdi çantamızın yapımına başlayalım. Şöyle iplerimi aşağıya alayım. İpim dediğim gibi çift kat. Hemen sık iğne yaparak başlayacağız. İpimi orta parmağıma şöyle 2 defa dolayacağım. Bu doladığım halkanın içinden tığımı geçireceğim. Bir tane sık iğne yapacağım hemen. Toplamda bunu saymıyorum. Bundan sonra 8 tane sık iğne yapacağım halkanın içine. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi parmağımı çıkarıyorum halkanın içinden. Bakın şöyle öndeki halkayı üst dipten çekmeye başlıyorum. Ben şimdi bu halkayı çektikçe şöyle arkadaki halka kapanacak. Dikkati çekiyorum ki şey olmasın arkadaşlar. Kağıt ip olduğu için kopmasın. Tabii az önce yanlış yeri çekiyormuşum. Çekebildiğim kadar çektim. Şimdi bu küçük parçayı çekeceğim. Şu halka kapanacak bunu çektiğimde. Ve tamamdır. Şimdi arkadaşlar sırayı kapatmayacağım. Döne döne öreceğim. O yüzden bu parçayı öne atıyorum ki başladığım yeri bileyim diye. Siz iğne takarak da burayı işaretleyebilirsiniz. Şimdi ikinci sırama geçeceğim. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine hemen 2 tane sık iğne batarak ikinci sırama geçiyorum. Bu sırada bütün sık iğnelerime çifter batacağım. Evet, sonuncu çiftimi de yaptım. Bakın zaten ipimin olduğu yerden anlıyorum. Şimdi 3. sırama devam edeceğim. 3. sıramı bir tek bir çift, bir tek bir çift yaparak tekrar ettireceğim. İlkine bir tane şöyle yapayım. İkincisine 2 tane batacağım yani. Bir tek, bir tane de çift. Ben şimdi bu sırayı bir tek bir çift olarak hemen hızlıca bitiriyorum. 3. sıramı bitirdim. Şimdi 4. sırama devam ediyorum. Bu sıramda 2 tek bir çift yapacağım. 2 sık iğnemi öreceğim yani. Üçüncüye çift batacağım.
2 tek bir çift işlemimi tekrar ede sıra sonuna kadar geleceğim. Şimdi 5. sıramdayım. 4. sıram bitti. 2 tek bir çift yaparak bitirdim. 5. sıramda bir tek bir çiftle başlıyorum. Önce bir tek bir çift örüyorum. Daha sonra sırama 3 tek bir çiftle devam edeceğim. 1 2 3. Şimdi çifti yapıyorum. Üç tek bir çift olarak devam edeceğim. Bir tek bir çiftle başladığım için sıra sonunda 2 tane tek kalacak. Onları örüp sırayı bitireceğim. 2 tekimi ördüm. Şimdi 6. sırama geldim. 6. sıramda 4 tek bir çift yapacağım. 1 2 3 ve 4. 4 sık iğnemi ördüm. 5.'me çift batıyorum. Dört tek bir çift işlemini tekrar ederek sıra sonuna kadar geleceğim. Evet, şimdi son arttırma sıramızı yapacağız. Bu sıradan sonra artık arttırmaları bitirip çantanın üst kısmına çıkacağız. Bu sıramızda ilk olarak bir tek bir çiftle başlayacağız. Önce bir sık iğnemizi öreceğiz. İkinci sık iğnemize çift batacağız. 2 tane sık iğne öreceğiz. Daha sonra bu bir tek bir çiftten sonra 5 tek bir çift olarak devam edeceğiz. 1 2 3 4 ve 5. 5 tek bir çift işlemimizi tekrar ederek sıra sonuna geldiğimizde sıranın sonunda 4 tane sık iğnemiz kalacak. O 4 sık iğneyi de örüp sırayı bitireceğiz. İlk başta bir tek bir çiftle başladığımız için sıra sonunda 4 tane sık iğnemiz kalacak. 2 3 4 ve 5. Evet. 5 tek bir çiftime devam ediyorum sıra sonuna kadar. Evet, sıra sonuna kadar geldim. 4 tane tekimi de ördüm ve sıramı tamamlamış oldum. Şimdi şöyle ölçü olarak size göstereyim. Çantamızın tabanı 12,5, 12 diyelim biz buna. 12 santimlik bir çanta tabanımız oldu. Bu bizim için yeterli. Şimdi en son 4 sık iğnemizi yaptıktan sonra yanındaki sık iğneye batıp ilmek çıkarıyoruz. Çıkardığımız bu ilmeği tığdaki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Yani ilmek kaydırma yaptık. Bir tane zincir çekiyoruz ve burada tabanımızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi üstüne çıkacağız. Tabanımızın üst kısmında hiçbir şekilde arttırma yapmayacağım. Bütün sıralarda bütün sık iğneleri birer kere öreceğim. Arttırma ya da azaltma olmayacak. Şimdi ilk olarak bir sonraki sıraya çıkıyorken şöyle görmüş olduğunuz gibi sık iğnenin direkt tepesine değil, arka kanadına batacağım. Bu sadece ilk sıraya özel, tabanla gövde ayrımı olsun diye yapacağım.
Sonraki sıralarda bütün sık iğnelerimi tabii ki direkt batacağım. Bu sırada sadece arka kanatlara batarak ilk sıramı tamamlayacağım. Hatta ben şöyle yapalım biz. Şimdi şurada ilmek kaydırma yaptık ya, ipi keselim. Böyle devam edersek görüntü güzel olmayacak gibi. Şimdi ipi keseyim. Şöyle ipim sık iğnelerin arasından yürütüyorum. Şunu da artık kesebilirim. Evet, şimdi ipimi dahil edip başlayacağım. Daha güzel görüntü olsun diye bu şekilde başlayacağım. Hemen bir tane ilk önce zincir çekip ipi sabitliyorum ta. Daha sonra dediğim gibi sadece arka kanatlara batarak bir sıra sık iğneyi örüyorum. Bundan sonra kaç sıra öreceğinizi de size göstereceğim. Daha sonra çantayı nasıl astarlayacağımızı göstereceğim. Çantaya bir iki tane süs yapacağız. Sonra da çantamızı bitireceğiz. Bakın sadece arka kanatlara yapıp sıramızı tamamlayalım. Evet, bakın arka kanatlara batarak ördüm ve sırayı tamamladım. Şu şekilde bir çizgi oluştu. Ayrım oluştu yani. Şimdi bundan sonraki sıralarda döne döne öreceğim. Ve bu sefer bakın şu an ikinci sıraya devam ediyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Bundan sonra dediğim gibi artık sık iğnelerimi direkt tepelerine batıp örmeye devam edeceğim. Bu şekilde örerek istediğimiz yüksekliğe gelene kadar devam edeceğiz. Ben kaç sıra ördüğümü sizlere göstereceğim. Döne döne örüp çantamızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, ben çantamın gövde kısmını ördüm. Benim için bu kadar yeterli. Şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra ördüm. Santim yani uzunluk olarak da böyle ölçüsünü de göstereyim size. 12,5 santimlik bir boy oldu, yükseklik oldu. Şimdi çantamın ipini keseceğim ve bitireceğim. En son sık iğnemi yaptım. Pardon, şunu fazladan örmüşüm. İlmek kaydırmayla sırayı kapatacağım. Çantanın ipini keseceğim. Sık iğneme batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım bu ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Aynı tabanda yaptığım gibi yapıyorum yani. Bir tane de zincir çekiyorum. Ve artık ipimi kesebilirim. Evet, şöyle ipimi gizleyeceğim içe doğru.
Evet. Şöyle içeride de bir düğüm atalım. Çantamın hem tabanı hem de gövde kısmı çift kat iple örüldü. Yani tamamını çift kat iple ördüm. Şimdi kesebilirim. Çantam hazır. Bakın dediğim gibi hiçbir ilmek arttırma yapmadan direkt ördüm. Şöyle iki ağzını üst üste getirirseniz ovalleşiyor çantanız. Yani genişliyor. Ama ben böyle kullanmayacağım. Kese çanta olacak bu. İçine astarını yapacağız. Büzgülü bir ağız yapacağız astarına. Ama önce tabii bu dediğim gibi çocuk çantası olacak. Biraz süslememiz gerekecek. Süslerken pembe renk ipimi alıyorum. İlla ki kağıt ipi olmak zorunda değil. Koton ipler de kullanabilirsiniz. Şöyle bir yıldız yapacağız arkadaşlar. Daha sonra bu yıldızları çantamıza gelişigüzel dikeceğiz. Şimdi yıldızın yapımını göstereceğim. Yıldız yapımı için yıldız yapımı için tığ numaramı düşürdüm 3,5'a. Elinizde 3 numaralı tığ varsa onunla da örebilirsiniz. Ben yakınlarımda 3,5 vardı. Şimdi ilk önce sihirli halka ile başlayacağız. Şöyle sihirli halkamızı orta parmağıma, bakın ipimi şöyle yapayım önce. Orta parmağıma ipimi 2 defa doluyorum. Tığımı içinden geçiriyorum. İlmek çıkarıyorum. Üstüne bir zincir çekiyorum. Halkam oluştu bakın parmağımda. Bir zincir daha çekiyorum. 2 zincirim oldu. Şimdi ben bu halkanın içine toplamda 14 tane yarım trabzan yapacağım. 1 2 3 4, yani tığıma ip doluyorum, batırıyorum, çıkarıyorum, 3 ilmeği tek sefer topluyorum. Bu yarım trabzan. Bilmeyenler için göstermiş olayım. Kaç tane yaptığımı sayayım. 2 4 6 7 ve 14. 14 tane çektim. Parmağımı çıkardım. Bakın halkayı, öndeki halkayı üst dipten çekiyorum. Ben onu çektikçe arkadaki halkam kapanıyor. Dikkatli çekiyorum. Kağıt ip kopar çünkü arkadaşlar. Küçük ipimi de çekiyorum. Öteki halkam da kapandı. Ve şimdi İlk yaptığım trabzanın, zincirlerin değil, ilk yaptığım trabzanın tepesine batıp sıramı kapatıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane zincir çekiyorum. İlk iki zincirimi atlıyorum. Üçüncü zincirime batıp sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Daha sonraki zincirime ipimi doladım, batıyorum, ilmek çıkardım. Üçünü tek seferde tığdan çıkardım, yarım trabzan yapmış oldum. Son kalan iki zincirime de ikili trabzan yapacağım. İkili trabzan nasıl yapıyorum? İp doluyorum, batırıyorum, ilmek çıkarıyorum. Önce ilk iki ilmeği tığdan çıkarıyorum, daha sonra diğer iki ilmeği. Birinci ikili trabzanım da bu. Şimdi ikincisini de yapıyorum. Ve altta yuvarlağımda 1, 2 ve 3. trabzana batıp kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İlk iki zincirimi örmedim, atladım. Üçüncüye sık iğne yaptım. Dördüncüye yarım trabzan. Beşinciye ikili trabzan. Altıncıya yine ikili trabzan. Tekrar 1,
2 ve 3.'ye batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum ve kapanmış oluyor. Bunlar benim yıldızımın kanatları. Bu şekilde diğerlerini de yapıyorum. Bakın sonuncuyu da yaptım. 1, 2 ve 3.'ye yani en dibe battım ve bitirdim yıldızı. Bir tane zincir çekiyorum. Dikebileceğim kadar, kendi ipiyle dikeceğim. Dikebileceğim kadar ip bırakıyorum. Ve yıldızım hazır. Şimdi bu yıldızdan istediğiniz kadar çantanız için ne kadar istiyorsanız örüyoruz. Daha sonra da çantamızın üzerine dikiyoruz. Evet arkadaşlar, bakın şöyle diktim. Toplamda 4 tane yaptım. İlk ikisini dikiyorum. İlkini diktim, ikincisini dikiyorum. Şöyle gelişi güzel. Şurayı biraz ezeyim. Böyle gelişi güzel, göz kararı. Şöyle şu kalanları da şuraya dikeceğim. Ve çantam hazır hale gelmiş olacak. Şimdi bu çantamızın örme kısmıydı. Bundan sonraki kısmında astarlanmasını yapacağız. Dediğim gibi büzgü bir astar yapacağız. Bunun için de bir sonraki videodan devam edeceğiz. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın lütfen. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram adresimden de bu kanalda olduğu isimle aynı şekilde beni takip edebilirsiniz. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.